Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu akşam sizlerle birlikte gördüğünüz üzere bu güzel örgü modelinin çalışmasını yapacağım ama kanalıma değer verip abone olan herkese öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Bu modelimizi Pinterest uygulamasında birçok kez önüme düşen bir modeldi. Uyguladığımda örmesi çok zevkli. Biraz aşamalı ama inanılmaz zevkli örülen bir model. Hep sistematik bir teknikle ilerlediği için eminim herkes rahatlıkla uygulayabilecek. İp olarak bebek yünü tercih ettim. Şiş olarak 3 numara misina şişim var. Örneğimin bir tane deseni için toplam 16 tane ilmeğe ihtiyacımız var. Modelimiz bakın şu şekilde yarım olarak çıkıyor. Bir tane desen 16 ilmek bu şekilde ortaya çıkıyor. 16 ve 16'nın katlarında sayımızı attıktan sonra örneği tamamlamak adına artı bir tane ilmek ekliyoruz. Daha sonra da kenar ilmeklerimizi ekliyoruz. Ben de sizlerle birlikte 2 desen çalışması yapacağım. Toplam 35 tane ilmek atıyorum şişime. İstediğiniz bir lastikten sonra örneği ön yüzden kurmaya başlıyoruz. Birinci ve ikinci desen bağlantılı bir örnek. Kenar ilmeğimizden sonra 3 adet düz ilmekle örneğe başlıyoruz. Başlangıçta 3 tane düzümüz var. Ben burayı bağlamadan uyguladım. O yüzden normal 3 düz olarak çalışıyorum. Araya 4 adet ters ilmek örüyoruz. Her desenin arasına 4'er tersle modele başlıyoruz. Daha sonra burada bir kahve çekirdeğim var. Bakın şurada görülen, o da 3 ilmek üzerine kuruluyor. 3. ilmeği alıp 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bırakıyorum. Bir düz örüp bir arttırıyorum ve tekrar bir düz örüyorum. Kahve çekirdeğimden sonra yeniden araya 4 tane ters örüyorum. Ve buraya kadar baktığınızda toplam 14 tane ilmeğiniz olması gerekiyor. Kaldı 2 tane ilmeğim. Şimdi burada 5 ilmeği birbirine bağlıyoruz arkadaşlar. Bağlamalı bir modelim var. Buradaki ilmeklerimiz 5'er tane oluyor her bağlamada. O yüzden 2 tanesi ilk örneğimden, 3 tanesi de ikinci örneğimden olmak üzere 5 ilmeği bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. İpimi arkadan öne aldım. Tekrar sol şişime yerleştiriyorum. İpimi önden tekrar arkaya bir tur alıyorum. Burada bir tane bakın bağlanmış ipimiz gözüküyor. Buradaki sıkılığı kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bayağı bir sıkıyorum. Tekrar arkadan aldım. Öne getirdim. Burada 3 tur bağlama yapacağım arkadaşlar. Bu ikinci turum. Bakın şöyle aldım. Zaten görünüyor. Tekrar arkadan öne doğru. Üçüncü turumu da yapıyorum. Üçüncü turu önden aldıktan sonra bu şekilde arkaya doğru alıyorum. Ve ilmeklerimi örüyorum. Dediğim gibi 2 tane ilmeğim ilk desen için toplam 16 ilmekte bir desenimin açılımı bu şekilde oluyor. Bakın buradaki tekrarı ikinci desene aynı şekilde yine birlikte oturtalım. Başlarken 3 düzle başladık. Şimdi burada bağlamadaki 2 tane düzümü ördükten sonra 3 düzle ördüğümüzde bağlama ilmeğimiz 5 düz şeklinde oluşmuş oluyor. Arada 4 tane ters ilmeğim var. Ve yeniden kahve çekirdeğimi yapıyorum. Üçüncü ilmeği 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bırakıyorum. Bir düz örüp bir artırıyorum. Tekrar bir düz örüyorum. Yine 4 adet ters ilmek ördüğümde buradan itibaren modele devam etseydiniz eğer 5 ilmekle bağlamayı yapacaktınız. Fakat en sona geldiğimizde 2 ilmeğimiz kalıyor. Artı 1'i ekleyip burayı 3'e tamamlıyoruz. Başlarken 3 düzle, bitirirken de 3 düzle bitiriyoruz. Bakın normalde devam etseydi bu şekilde olacaktı ama biz sıra sonuna geldiğimiz için 3 düz ile örneği bitiriyoruz. Ben başlangıç ve sonları bağlamadım. Dileyen
oraları da bağlayıp öyle bir görüntü yapabiliriz. Bağlamadan bu şekilde 3 düzümü ördüm ve kenar ilmeğimi de örüp ilk kurulumu yaptım. Yani 4 ters örüp 5 ilmeği bağlıyoruz. 4 ters örüp kahve çekirdeğini oluşturuyoruz. Aralar hep 4'er ters ilmek olacak şekilde yapıyoruz. Tersini de şöyle çevirip bir kez göstermek istiyorum. Çünkü bu modelimiz biraz uzun bir örnek. Yaklaşık 24 sıradan oluşan bir model. Ve tersine gelen 12 sıra boyunca her zaman aynı tekniği yapacağız. İlmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde öreceğiz. 3 ilmek ters, 4 ilmek düz. Yani önde ters ördüklerim burada düz olarak gözüküyor. Onları düz örüyoruz. Önde düz gördüklerim de burada ters olarak gözüküyor. Bunları ters örüyoruz. Zaten kahve çekirdeğimizde şu an sadece bir arttırmamız olduğu için oradaki arttırmaları da ters olarak uyguluyoruz. Ben yine tersine gelen bazı sıralardaki püf noktaları var. Onları da sizlere söyleyeceğim. Ama bir şey fark etmiyor arkadaşlar. Tamamını, yani artırmaların tamamını buradan ters olarak da çalışsanız ön yüzde ters örmemiz gerektiği yerde onları düzeltebiliyoruz. Bir sıkıntı olmuyor. İkinci sıramı bu şekilde örerek tamamlıyorum ve genelde ön yüzdeki sıralarla uygulamaya devam edeceğim. Ön yüzdeki örneğimin 3. sırasına geldim. Kenar ilmeğimizden sonra burada 3 tane düzümüz var. Birincisini örüyorum. Kalan 2 tane düzümden önce dolayarak bir tane artırma yapıyorum. Yeniden bir tane düz örüp kalan bir düzümle bir tane tersimin yönlerini çevirip sola doğru bir kesim yapıyorum. Şimdi burada 3 adet tersim kaldı. 1, 2 ve 3. Kahve çekirdeğime geldiğimde bu sırada bir işlem yapmayacağız. Biliyorsunuz bunu bir sıra topluyoruz, bir sıra boş örüyoruz. Şu an boş sıramızdayız. O yüzden orayı 3 düz olarak örüyorum. Yeniden 4 adet tersimiz var. Bunun 3 tanesini örüyorum. Kalan 1 adet ters ilmeğimle burada bağladığımız 5 tane düz ilmeğimiz var. Buradaki ilk düzü birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Kestikten sonra bir tane düz ilmek örüyorum. Bakın bu kesim ilmekleri şöyle göstermek istiyorum. Bakın şuradaki bölüm sürekli ikişer ilmek olarak ilerleniyor. Bir tanesi kesim ilmeği, bir tane de arkasında normal bir ilmek olacak. O yüzden her kesim ilmeğinin ya arkasında ya da önünde bir tane düz olarak ilerleyecek. Sağa kestim. Yanındaki bir düzü ördüm. Bir ilmek arttırıyorum buraya. Bir tane düz örüyorum. İkinci kez arttırıyorum. Yine 2 düzüm var görüyorsunuz. Bir tanesini örüp son düzümle ilk tersimi sola doğru kesiyorum. 3 adet ters. Kahve çekirdeğine geldiğimde 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar 3 ilmek ters. Kalan bir tersimle buradaki 3 tane düzün ilk düzüyle birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Kesilen ilmeğin arkasına mutlaka bir tane düz örüyorum. Dolayıp ilmeğimi artırıp buradaki bir düzümü de ördükten sonra sıramı bu şekilde kapatıyorum. Şimdi bu yeni sırada bakın her baklavanın orta bölümde yani bağladığımız noktalarda birer kahve çekirdeği oluşacak. Onu da bu sırada oluşturmaya başlıyoruz. O yüzden yine dikkatlice bir izleyin. Kenar ilmeğimizden sonra bir tane düz örüyorum. Bu artırma ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 2 tane düzüm oldu. Bir adet ilmek artırıyorum. Yine bir düz örüp sıradaki ilmeklerin yönlerini çeviriyorum, ikisinin de sola doğru kesiyorum. Kaldı 2 adet ters ilmek. Kahve çekirdeğimi bu sıra yeniden oluşturuyorum. Hemen 3. ilmeği
2 ilmeğimin üzerinden boşluğa bırakıyorum kaldırıp. Bir düz örüyorum, bir artırıp tekrar bir düz örüyorum. Burada yine 2 adet ters ilmek ördükten sonra kalan bir tersimle sağ kesim ilmeğimin ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Arkasına bir düz örüyorum. Şuraya geldiğimizde bakın tam orta bölümde 3 tane ilmeğimiz olduğunda bu ortadaki kahve çekirdeğimizi oluşturmaya başlıyoruz. Sağ kestim, bir tane düz ördüm ve önümde 3 tane düz ilmeğim var. Yeniden buraya bir kahve çekirdeği yapıyorum fakat önce arttırmayı mutlaka unutmayın. Sağ kesimdeki arttırmamız bu noktaya oluyor. Kahve çekirdeğimi yapıyorum. Üçüncü ilmeği 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bırakıp bir düz örüp artırıp bir düz ördüm. Tekrar artırdım, bir düz örüyorum ve 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Kaldı 2 tersim ve yeniden kahve çekirdeğime geldim. Buradaki kahve çekirdeğimi de yapıyorum. Üçüncü ilmeği bıraktım boşluğa. Bir düz örüp doladım. Bir düz ördüm. Ve yeniden 2 ilmeği ters ördükten sonra kalan bir tersimle ilk düz ilmeğimi birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. Buradaki görülen 2 ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı kapatıyorum. Tersinde ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Şimdi burada artık ters ilmeklerimiz yer değiştirecek. Şöyle göstereyim örnekten. Bakın orta baklavadaki yaptığımız kahve çekirdeğimizin arasındaki tersler buraya gelecek. Dolayısıyla buradaki artırmaları dileyenler 6. sıradan itibaren buradaki artırmaları tersinden düz örebilirler ki ön yüzdeki görüntüsü ters olsun. Ama bu bir şey fark ettirmiyor açıkçası. Yine bildiğiniz gibi artırmalarınızı ters de örseniz ön yüzdeki örgümüzde biz bunu ayarlayabiliyoruz. 7. sıramıza geldiğimizde bu şekilde uygulamalı olarak göstereceğim. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane düz ilmek örüyorum. 1 adet ilmeğim var artırma. Bunu ters olarak örüyorum. Ben burada unuttum. Siz buraya önce bir tane arttırma yapıyorsunuz. Bir düz örüp 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorsunuz. Devamında yine kalan bir tersimi ördüm. Ve kahve çekirdeğime geldiğimde burayı 3 düz olarak çalışıyorum. Yine bir tane ters örüyorum. Kalan bir tersimle sağ kesim ilmeğimi birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir tane düz ördükten sonra dolayıp ilmeğimi artırıyorum. Bakın şimdi burada artırma ilmeğimiz düz gözüküyor. Biz onu ters olarak örüyoruz. Ve buradaki kahve çekirdeğime geldim. Tam ortada çıkan yeni kahve çekirdeğimiz. Onu 3 düz olarak örüyorum. Ve bir sonraki artırma ilmeğine geldiğimde ters örüyorum. Yine artırmamı yaptım. Bir düz ördüm. İkinci desene başlıyorum. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola kestim. Ve kalan bir tersimi ördüm. 3 ilmek kahve çekirdeğimiz. Bir tane ters. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Alttan batarak. Arkasına bir düz. Dolayıp artırıyorum. Artırmama ters örüyorum. Ve kalan 2 düzümü de örüyorum. Yani buradan sonraki artırmalar, iç kısımdakiler hep ters olarak örülüyor. Arka tarafını çalışıp örneğimin 9. sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve az önce bakın artırmayı unuttum. Ben arka tarafta bu artırmamı yaptım. Burada 2 adet tersim oldu. Tekrar artırıyorum.
Bir düz örüp 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Bu kesimden sonra hiç ters ilmeğim kalmıyor arkadaşlar. Son tersimi çalışmış oldum. Kahve çekirdeğime geldiğimde bu sıra işlem yapıyorum. Hemen 3. ilmeği atıp kahve çekirdeğimi oluşturdum. Buradaki son tersi de sağ tarafa doğru kesiyorum alttan batarak. Arkasına bir düz örüp ilmek arttırıyorum. Artırmalarım burada artık ters olarak örüldüğü için 2 tersim burada oluşuyor ve ortadaki kahve çekirdeğimi yeniden yapıyorum. Bir düz ördüm, bir artırdım, bir düz ördüm. Tekrar 2 ilmek ters, bir ilmek artırdım, bir düz ördüm, 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. Yine kahve çekirdeğimi yapıyorum. Sağ tarafa doğru kesiyorum. Artık hiç tersimiz kalmadı. Bir düz örüp artırdım. 2 ters ve 2 düzde sıramızı bitiriyoruz. Yine tersini çalışıp artırmaları düz örüyoruz. 11. sırada geldik. 2 ilmek düz ördüm. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Şimdi buraya geldiğimizde önce artırmamı yapayım ki unutmayayım. Baktığınızda bakın şöyle 7 tane düz ilmeğiniz yan yana olacak. Sonraki ters ilmeklere kadar. Şimdi burada birinci düzümü örüyorum. Sol kesim ilmeğim bakın alttan beri gelen sol kesim ilmeğimle buradaki kahve çekirdeğimin ilk ilmeğinin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Kahve çekirdeğimin ortasındaki ilmeği düz örüyorum. Kahve çekirdeğimin en son ilmeğiyle buradaki sağ kesim ilmeğimin ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum ve arkasına bir düz örüyorum. Bakın burada toplam 7 tane ilmeğimiz vardı düz olarak. Şu an 5 adet düze düşmesi gerekiyor. Önce ilmeğimi arttırdım. Buraya 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Kahve çekirdeğim 3 ilmek düz. Bu ortada sonradan çıkan. Yine 3 ilmek ters ve artırıyorum. Yine buraya geldiğimizde toplam 7 tane düzümüz var. Birincisini ördüm. Sol kesim ilmeğim, ilk kahve çekirdeği ilmeğimle beraber ikisini birlikte sola kestim. Ortadaki düz ördüm ve buradaki sağ kesim ilmeğimle kahve çekirdeğimin son ilmeğini birlikte sağ tarafa doğru kestim ve arkasına bir düz örüp ilmeğimi arttırdım. Burada da toplam 5 adet düz ilmeğiniz olması gerekiyor. Tekrardan yine arttırdıktan sonra 3 ters örüyorum. 2 düzümü de örüp sıramı kapatıyorum. Burada esasında bu sıramızda artık bizim ilk bölümümüz bitmiş oluyor. Şimdi aynı tekrarla yerleri değişik olarak örneğin ikinci bölümüne başlıyoruz. Yani burada yaptığımızın aynısını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmek örüyorum. Buradaki 2 düzümüz sabit olarak ilerleyecek. Devamında bakın 1, 2, 3, 4 adet tersimiz var. Buraya geldiğimizde 5 düzümüzde ne yapmıştık? Beşli düzde ilmeklerimizi bağlamıştık. O yüzden şöyle önce sağ tarafa doğru ilmeklerimi alıyorum. İpimi arkadan öne doğru bir tur bağlıyorum. Yeniden ikinci kez arkadan öne alıyorum. Yine ilmeklerimi sol şişime alıp ikinci turumu atıyorum. Arkadan son kez üçüncü turumu aldıktan sonra bu 5 adet düz ilmeğimi de örüyorum. Toplam 3 kez bağlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 düz. İlk bağlamamızı bakın bu şekilde yaptık. Tekrar araya 4 adet ters ilmek örüyoruz. Bu defa kahve çekirdeğimize geliyoruz. Kahve çekirdeğimizde bağlayacağız bu sırada. Yine 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bıraktım. Bir düz ördüm.
arttırdım, bir düz ördüm. Devam ediyorum. Tekrardan 4 ilmek ters örüyorum. Ve bir sonraki bölüme geldiğimde yine 5 düzüm var. Burayı da bağlayacağız demektir. Aslında bu mantıkla ilerliyor arkadaşlar. 4 ters kahve çekirdeği, 4 ters 5 ilmek bağlama. 4 ters kahve çekirdeği, 4 ters 5 ilmek bağlama şeklinde ilerliyor. Sadece başta ve sonda üçer tane yarım ilmekli desenimiz var. Ben onu bağlamadım. Dileyen orayı da bağlayabilir bu sıramızda. Yine ikinci grup beşliği bağladım 3 defa. Devamında 5 düz olarak hepsini örüyorum. Şu şekilde ve yine 4 adet tersimi ördükten sonra 2 düzümü örüp sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, görüntümüz bu şekilde oluyor. Geliyoruz yine örneğimizin 15. sırasına. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düzümü örüyorum. Şimdi burada 4 adet tersle başlamıştık. 3 tanesini örüyorum. Kalan 1 adet tersimle bağladığım ilk düz ilmeğimin ikisini birlikte sağ tarafa doğru alttan batarak kesiyorum. Kesilen ilmeğin arkasına bir tane düz ilmek örüyorum. Onu unutmayın. Tekrar artırdım. Her kesilen ilmeğin arkasında ve önünde bir tane ilmek oluyor. Daha sonra artırmalarımızı yapıyoruz. Ortaya bir düz ördüm. Tekrar arttırdım. Yine bir düz örüp bir düzde sol ters ilmeği sola doğru yönlerini çevirip kesiyorum. Evet, bakın böyle. Sağa kesip bir düz örüp arttırıp bir düz örüp tekrar arttırıp bir düzle sola kesiyoruz. Yine 3 adet tersim kaldı burada. Kahve çekirdeğime geliyorum. Burayı 3 düz olarak örüyorum. Tekrar 3 adet ters ördükten sonra yine aynısını tekrarlıyorum. Bir tersle bir düzü sağ tarafa doğru kesiyorum. Arkasına örüyorum bir düz. Artırdıktan sonra ortaya bir düz. İkinci kez artırdıktan sonra yine bir düz örüp 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyoruz. Devamında 3 ilmek ters ve kalan 2 düzümle beraber sıramı bitiriyorum. Yine tersini ördükten sonra 17. sırama geliyorum. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 adet ters ilmek ördükten sonra kalan bir tersimle sağ kesim ilmeğimin ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Arkasına bir düz örüp ilmeğimi artırıyorum. Şimdi bakın, bağlama noktasında ilk bölümde 3 tane olduktan sonra buradaki artırmayı unutmayın. Yeni kahve çekirdeğimizi buraya oluşturuyoruz. Bir düz örüp artırdım, bir düz ördüm. Tekrar artırıyorum. Yine bir düzü ördükten sonra 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Bakın, hemen şuradaki ilk kahve çekirdeğimizi oluşturmuş olduk. Araya 2 ters ördükten sonra bu sıra yine buradaki kahve çekirdeğimizi bağlama sırası. Onu bağlıyorum. 2 ters örüyorum. Ve sıradaki 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. Arkasına bir düz örüp ilmek artırdım. Buradaki 3 ilmekte olduktan sonra yeni kahve çekirdeğimi de buraya oluşturuyorum. Önce bağladım. Daha sonra bir düz örüp ortaya artırıp bir düz ördüm. Tekrar artırdıktan sonra bir düz, bir ilmekle ve ters ilmeğin yönlerini çevirip sola kestim. Kalan 2 tersim ve en sondaki 2 düzümle beraber sıramı bitirmiş oluyorum. Aslında ilk bölümün tekrarı, sadece yerleri değişik şekilde çalışıyoruz. Yine 19. sıra ön yüze geldim. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ilmeğimi düz olarak örüp bu sırada sadece bir ters örüyorum.
Yine kalan bir terste sağ kesim ilmeğimi birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Arkasına bir düz ördüm, bir arttırdım ve buradaki artırmaları artık terse çeviriyoruz. Bir ters ve yeni oluşmuş kahve çekirdeğim için 3 düz. Tekrar bir ters, ilmek arttırdım, bir düz ördüm ve 2 ilmeği birlikte sola kestim. Tekrar bir ters ördüm. Yine 3 ilmek düz, bir ters, 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir düz örüyorum ve bir ilmek artırıyorum. Bir ters ördüm, 3 düz ördüm. Tekrar bir ters, bir ilmek artırıyorum dolayarak. Bir düzle beraber sola bir kesim yapıp buradaki kalan bir tersimi ve 2 düzümü örüyorum. Böylelikle ön yüzdeki sıramızı tamamlamış olup yine ön yüze 21. sırama geliyorum. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada son tersim kaldı. O yüzden hemen kesimle başlıyorum. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. Arkasına bir düz ördüm ve bir ilmek artırdım. Buradaki artırmaları ters olarak örüyorum. Devamında kahve çekirdeğimi oluşturacağım. Bu ortadaki yeni kahve çekirdeğim. Önce bağladım, bir düz ördüm, bir arttırdım ve tekrar bir düz ördüm. Yeniden 2 ilmek ters, bir ilmek arttırdım. Bir düz örüp son kesimimi de sola doğru ters ilmeğimle beraber yapıyorum. Yine kahve çekirdeğimizi bu sıra bağlıyoruz. Şu şekilde bir düz ördüm, arttırdım, tekrar bir düz. Hemen ikinci sağ kesimim, bir düz ördüm. Bakın şöyle bir görüntümüz oluyor. Arttırdıktan sonra burada oluşan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar kahve çekirdeğimi, ortadaki kahve çekirdeğini bağlıyorum. Bir düz ördüm, bir arttırdım ve tekrar bir düz ördüm. Devamında 2 ilmek ters ve buraya bir arttırma. Burada da bir düz ve son sol kesimimi ters ilmekle beraber yapıyorum. Kalan 2 düzümü de örüp ön yüzdeki sıramı tamamlıyorum. Şimdi tersini ördükten sonra yine örneğimin 23. ve örneğimin son sırasına geliyorum. Şimdi kenar ilmeğimizden sonra bu sırada sürekli 2 düz olarak örerek başlamıştık. Fakat bu sırada artık bizim örneğin son sırası olduğu için terslerden önce görünen 4 tane düzümüz var. Bunu ne yapacağız? Kenar ilmeğinden sonra bir tane düz öreceğim. Kalan diğer düz ilmekle alttan gelen sağ kesim ilmeğimi ikisini birlikte keseceğiz. Bir düz ördüm. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim ve yine bir düz ördüm. Yani buraya baktığınızda son sıranızda yine sizin 3 adet düzünüz kalmış olması gerekiyor. Çünkü ilk sırada burada 3 düzümüz vardı. Devam ediyorum. Yine bir ilmek arttırdım. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Kahve çekirdeğim var. Bir işlem yapmadığım için 3 düz olarak örüyorum burayı. Tekrar 1, 2, 3 ilmek ters örüp ilmeğimi artırıyorum. Bakın yine burada 7 tane düz ilmeğimiz var. Şurada bağlama noktasına geldiğimizde bizim burada 5 tane düzümüz olması gerekiyor. Burada bir kesim işlemi yapıyoruz. Şimdi birinci ilmeği önce artırmayı unutmayın. Düz olarak ördüm. Alttan biri gelen sol kesim ilmeğimle kahve çekirdeğimdeki ilk ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Kahve çekirdeğimin ortasındaki ilmeği düz olarak örüyorum. Yine son ilmek kahve çekirdeğim buradaki sağ kesim ilmekle beraber sağ tarafa doğru kesip yanına bir düz örüyorum. Ve ilk sırada olduğu gibi buradaki 5 adet düzümü oluşturuyorum.
Tekrar artırdım. 1, 2, 3 ters. Kahve çekirdeğime gelince 3 düz. Devamında yine 3 ters ve son kesime geliyoruz en sona. Önce artırdım, sonra bir düz ördüm. Sol kesim ve arkasındaki bir düzün yönlerini çevirip sola kestim. Devamında bir düz ördüm ve kenar ilmeğimle beraber örneğimin ön yüzdeki son sırasını bu şekilde bitirmiş oldum. Başta ve sonda üçer tane düz ilmeğimiz yarım olarak olacak. Baktığınızda bakın şöyle yine 1, 2, 3, 4 ters, 3 kahve çekirdeği, yine 4 ters, 5 düz, 4 ters, yine 3 kahve çekirdeğimde, yine arada 4 ters ve en sonunda 3 düzüm oluşmuş oldu. Yani birinci sıramızı burada yeniden bulmuş olduk. Buradan itibaren yine videonun en başına dönüp birinci kurulum sırasından itibaren yeniden kurmaya başlayabilirsiniz. Ama model zaten kendini gösteriyor. Çok net olarak hangi tarafa doğru kesmeniz gerektiğini söylüyor arkadaşlar. İnanın zor değil. Şu kadar parçayı benimle birlikte küçük bir yerde deneyerek yaparsanız eminim modeli rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Bağlamayı dileyen 2 tur yapabilir. Daha gevşek yapabilir ama ne kadar sıkı olursa sanki örnek o kadar daha şık durduğunu düşünüyorum. Bir de elinizde hangi kalınlıkta bir yün varsa hepsiyle çalışabilirsiniz. Koton yünlerde bebek yünleriyle zaten uyguladık ya da daha kalın orta kalınlık diye tabir ettiğimiz yünlerle de uygulama yapabilirsiniz arkadaşlar. Zor değil, sistematik bir model. Önce açılıyor, sonra aynı teknikle toparlanıp kapanıyor. Umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız diyorum. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın.